Bugün seninle konuşmak istediğim çok temel bir konu var aslında. O da KVK projelerinin sürdürülebilirliği. KVK projelerini şirketler tamamladıktan sonra şöyle bir problemleri oluyor. Evet, elimizde aksiyon planlarımız var, elimizde uygulamaya koyacağımız belgeler var. Peki bunları nasıl uygulamaya koyacağız? Bunları nasıl sürdürülebilir kılacağız şirketin içerisinde? Bununla ilgili görüşlerini merak ediyorum. Şöyle, aslında bu işleri biliyorsun bir komite olmaksızın yapmak çok zor. KVK işleri zaman ve efor gerektiren işler. Projeyi, yani uyum projesini şirkette kim yürüttüyse ondan sonra sürdürülebilirliğini de aynı kişiden her zaman için bekleyemeyebiliyoruz. Çünkü o kişinin zaten günlük hayatta kendi işleri, kendi bir takım sorumlulukları ve rolleri var. Dolayısıyla biz o kişi olmak zorunda değil ama o kişiyi de içerecek şekilde eğer mümkünse bir KVK komitesi kurulmasını öneriyoruz. Bu komiteyi kurarken bir yönetim kurulu kararı alınmasını öneriyoruz aslında. Çünkü eğer yönetim kurulu kararı alınırsa birazcık daha profesyonel bir duruş oluyor ve şirket içerisinde o komitenin işlemesi ve o komitenin sahiplenilmesi çok daha farklı oluyor. O yüzden bir KVK komitesi kurulması ve bu komitede de insan kaynakları, bilgi teknolojileri, hukuk departmanlarının asgari olarak mutlaka bulunmasını öneriyoruz. Ama tabii şirkete göre eğer bir iç denetim departmanı varsa, iç denetim departmanının da yine bu komitede kesinlikle yer almasını öneriyoruz. Peki şöyle bir şey sorayım o zaman. Tek bir şirket düşünmesek, yani bir şirketler topluluğu, bir holding bünyesi düşünsek orada nasıl hareket etmemiz lazım? Çünkü görüyoruz ki aslında yaptığımız projelerden de özellikle holding bünyesinde bunun sürdürülebilirliğini sağlamak biraz daha zor oluyor kalabalık bir yapı içerisinde. Evet, holdinglerde de şöyle bir şey var aslında. Holdingin içerisinde tabii bir sürü irili ufaklı şirket var, farklı sektörlerde. Bu şirketlerin hepsinin tek bir komite tarafından yönetilmesi çok zor. O yüzden biz yine her şirket özelinde küçük komiteler olmasını mutlaka istiyoruz. Çünkü her şirketin kendi dinamikleri farklı ve kendi sorunları farklı. Ama onları ne olursa olsun holding bünyesinde daha merkezi halde yönetebilecek ve daha çatı şeklinde gözetleyebilecek bir KVK komitesini de yine istiyoruz. O yüzden aslında her minik şirket özelinde bir KVK komitesi ve tepede biraz önce bahsettiğim insan kaynakları, işte IT gibi departmanlardan oluşan bir çatı KVK komitesini kesinlikle öneriyoruz.